Buz ve Ateş'in anlaşması başarısız olmadı. Yalnızca Jon Snow doğana kadar ertelendi. Cregan Stark ile Jace Valerion arasında yapılan anlaşma, Stark ve Targaryen kanının bir evlilikle birleştirecekti. O evlilik hiçbir zaman gerçekleşmedi fakat yüzyıllar sonra Rhaegar Targaryen ile Lyanna Stark'ın oğlunda Buz ve Ateş gerçekten aynı kanda birleşti. Üstelik Rhaegar, vaat edilmiş prensin şarkısına Buz ve Ateş'in şarkısı diyordu. Fatih Aegon ise kuzeyden gelecek karanlığa karşı Westeros hazırlamaya çalışmıştı. Peki Aegon tehdidi doğru gördü ama çözümü yanlış mı anladı? Buz yenilecek düşman değil, ateşle birleşmesi gereken eksik parça mıydı? Ve Cregan ile Jace'in arasındaki yarım kalan anlaşma Jon Snow'un doğumuyla mı tamamlandı? Şimdi unutanlar veya bilmeyenler için anlaşmayı hatırlayalım. Ejderhaların dansı başladığında Jace Valerion, annesi Rhaenyra adına destek toplamak için kuzeye gitti. Kış yarında Cregan Stark'la görüştü. Ateş ve Kan'a göre ise birlikte içtiler, avlandılar, eğitim yaptılar ve kanla mühürlenmiş bir kardeşlik yemin ettiler. Bu görüşmenin sonunda Cregan Rhaenyra'nın tarafını desteklemeyi kabul etti fakat karşılığında alınan söz yalnızca savaş süresince geçerli olacak bir askeri yardım anlaşması değildi. Cregan'ın oğlu Rickon henüz 1 yaşındaydı. Jace ise evli değildi ve çocuğu yoktu lakin kuzeniyle nişanlıydı. Buna rağmen anlaşmaya göre Jace'in ileride doğacak ilk kızı 7 yaşına geldiğinde kış yarına gönderilecek, burada yetiştirilecek ve zamanı geldiğinde Rickon Stark'la evlenecekti. Yani anlaşma yalnızca Rhaenyra'nın tahta çıkmasını sağlamayı amaçlamıyordu. Targaryen hanedanının gelecek kuşağı ile Stark hanesinin gelecek kuşağını aynı ailede birleştirmeyi hedefliyordu. Bu ayrıntı önemli çünkü Martin anlaşmanın adını tarafların soyadları üzerinden kurmuyor. Buna Stark-Valerion anlaşması ya da Kuzey anlaşması demiyor. Büyük Üstad Monk'un anlatımında kullanılan isim doğrudan Buz ve Ateş'in anlaşması. Üstelik bu isim yalnızca iki tarafın yan yana gelmesini değil, evlilik yoluyla tek bir soyda birleşmesini ifade ediyor. Planlanan evlilik hiçbir zaman gerçekleşmedi. Jace savaşta öldü ve vaat edilen kız da doğmadı. Buna rağmen Stark'ların Targaryenlere verdiği destek sona ermedi. Cregan verdiği sözün arkasında durdu ve yıllar sonra oğlu Rickon'da Targaryen bayrağı altında savaştı. Yani evlilik şartı tamamlanmadı ama iki hane arasında kurulan bağ etkisini sürdürdü. Dikkatinizi çekerse Targaryenlar Baratheon'la yedi bir evlilik anlaşması yapıyor dansın başlangıcında. Yeşillerden Aemond, Lord Baratheon'un kızlarından biriyle evlenme karşılığı haneyi kendi tarafına çekiyor ama Stark'larda olduğu gibi onlarda da bu evlilik hiç gerçekleşmiyor. Lakin ilerleyen yüzyıllarda bu evlilik oluyor ve Baratheon'lara gelin giden Targaryen prensesi Robert, Stannis ve Renly'nin babaannesi oluyor. Buna karşın tarihin hiçbir yerinde Targaryen Baratheon arasında yapılan bu anlaşma evlilikler için Stark'lara yapılan benzer bir terim kullanılmıyor. Anlaşmanın ne istediğini anlamak kolay. Asıl zor soru Martin'in Stark'ları neden doğrudan buz olarak adlandırdığı. İkinci bölümde buna değineceğiz ama önce size soralım. Sizce Martin bu anlaşmaya neden özellikle Buz ve Ateş'in adını verdi? Yorumlarda fikrinizi yazmayı unutmayın. Bu tarz kitap merkezli Asyaof analizinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve kanala katıl üzerinden destek olabilirsiniz. Şimdi Stark'ların neden senin buz tarafını temsil ettiğine bakalım. Şimdi bu anlaşmada ismi geçen buz kısmı bariz olarak Stark'ları ifade ediyor ama neden? Stark'ları buz tarafına yerleştiren tek şey kuzeyde yaşamaları değil. Öyle olsaydı orada yaşayan herkes buz temsili bir hane olurdu ama değil. Martin aynı kavramı bu hanenin sözlerinde, unvanlarında, kalesinde ve aile mirasında tekrar kullanıyor. Kısmen en azından. Bu yüzden Buz ve Ateş anlaşmasındaki buz ifadesini yalnızca soğuk iklimin karşılığı olarak görmek bence yeterli değil. En açık örnek Stark'ların aile kılıcı. Ned Stark kullandığı Valyria çeliği kılıcının adı buz. Burada önemli olan kılıcın hangi maddeden yapıldığı değil, taşıdığı isim. Çünkü mevcut kılıç yaklaşık 400 yıllık olsa da kitapta bu adın çok daha eski olduğu özellikle belirtiliyor. Üzerinde taşıdığı isim daha da eskiydi. Stark'ların kuzeyin kralları olduğu kahramanlar çağının bir mirasıydı. Yani
Buz adı mevcut kılıçtan önce de Stark'lara ait. O eski kılıç bir dönem kayboluyor ve Valerian kılıcı eline geçince eski ata kılıçların ismini bu yeni ata kılıcına veriyorlar. Yani isim kahramanlar çağına ve Stark'ların kuzeyde kral olduğu döneme kadar uzanıyor. Bu da uzun geceye kadar uzandığını gösteriyor. Martin özellikle kar, kurt veya kış gibi başka bir kuzey sembolünü değil, doğrudan serinin adını kullandığı buz kelimesini seçiyor. Öyle ya, bu hane kendini kış kralları diyor. Kılıcın ismi kış olabilir de ya da kurt ve benzeri bir şey. Değil, ismi buz. Bu da aslında kılıcın buzdan yapılmış olabileceği fikrini doğuruyor bizde. Bu da ötekilerle olası bir bağlantı demek. Zira buzdan yapılan kılıç ve benzeri her şeyi buz büyüsüyle ötekiler yapıyor. Aynı örüntü halinin eski unvanı da karşımıza çıkıyor. Starklar binlerce yıl boyunca yalnızca kuzeyin kralları olarak değil, kış kralı olarak anılmıştı. Hane sözleri de kış geliyor. Üstelik diğer büyük hanelerin sözleri genellikle kendi cesaretlerini, güçlerini veya değerlerini anlatırken Starkların sözleri yaklaşan bir felaketten bahsediyor. Bu söz elbette önce gerçek kışı anlatıyor. Kuzeyde kışa hazırlanmayan insan ölür. Aynı zamanda uzun gecenin ve ötekilerin geri dönüşüne yönelik kadim bir uyarı olarak da okunuyor. Fakat Stark dediği videomda anlattığım gibi burada üçüncü bir anlam daha var gibi duruyor. Kış geliyor. Yalnızca herkes yapılan iyi niyetli bir uyarı değil. Starkların düşmanlığa yönelmiş bir tehdit de olabilir. Çünkü kış geldiğinde şartlar herkes için kötüleşirken Starklar kendi doğal alanlarına dönüyor. Haliyle kendilerine kış kralları demeleri ve kışın kendilerinin hüküm sürdüğü dönem olması dikkate değer bir ayrıntı olarak önümüze seriliyor. Kalenin adı da aynı bağlantıyla devam ediyor. Winterfell. Buradaki fel kelimesi hem kışın sona erdiği hem de kışın geldiği anlamında iki manalı kullanılabilir. Yani ortada bariz bir Martin-vari kelime oyunu var. Üstelik Ned ve Catelyn'in iki ayrı sahnede tekrarladığı çok dikkat çekici bir cümle de var. Kış yarında her zaman bir Stark bulunmalı. Bu söz siyasi açıdan anlaşılabilir. Kuzeyin merkezinde haneyi temsil eden bir Stark bulunmalıdır. Ancak binlerce yıllık kış yarı, mahzenleri, eski tanrılarla bağlantısı ve Stark'ların uzun gece hafızasındaki yeri düşünülünce cümlenin yalnızca yönetimle ilgili olmayabileceği ihtimali ortaya çıkıyor. Zira kış yarı ilk inşa edildiğinde şimdiki gibi bir yerleşik olmaktan uzaktı. Bir kule ve mahzen mezarlar vardı. Yani görünüşe göre Mimar Brandon burası Stark'ların yerleşkesi olsun diye inşa etmemiş. En azından yaşayan Stark'lar için değildi. Bariz ki burada inşa edilen ilk kulede kış yarında her zaman bir Stark bulunma sözü gereği bir Stark bir nevi burada hep nöbet tutuyordu, mezarları koruyordu diye düşünüyorum. Daha ilginci ise gün içerisindeki zaman dilimini ifade etmek için kullanılan ifadelerden biri olan kurt saati, şafak öncesinde gecenin en uzun karanlık anına ithafen kullanılıyor. Uzun gece ve kurt saati ifadeleri yan yana gelince insan bir oturup düşünüyor ister istemez. Buz, kış kralları, kış geliyor, kurt saati, kış yarı ve kış yarında bulunması gereken Stark. Bunların hiçbiri tek başına kesin kanıt değil fakat hepsi bir araya geldiğinde çok güçlü bir şekilde aynı yönü gösteriyor. Martin Stark'ları yalnızca kuzey hanesi olarak değil, anlatının buz tarafını taşıyan hane olarak kurmuş gibi görünüyor. Ama burada teoriyi tehlikelere getiren bir sorun var. Seride buzun en açık temsilcileri Stark'lar değil, ötekiler. Şimdi buz yalnızca ötekileri temsil etseydi, Stark'ların aynı kavramla bu kadar güçlü biçimde ilişkilendirilmesi anlamsız kalır. Çünkü ötekiler seride buzun en doğrudan karşılığıdır. Soğukla birlikte ortaya çıkarlar. Güneşten saklanırlar ve silahları sıradan çiğ parçalayacak kadar soğuktur. Sem'in incelediği eski anlatılar bu bağlantıyı açıkça kuruyor zaten. Anlatılanların çoğu ötekilerin soğuk havalarda geldiğini veya geldiklerinde havanın soğuduğunu söylüyor. Yani buz tehdidin kendisidir. En azından ana hikayedeki 3 tehditten bir tanesidir. Fakat Stark'lar aynı zamanda bu tehdide karşı tutunan hafızanın da merkezidir. Uzun geceye ilişkin anlatılar kuzeyde korunur. Sur ve gece nöbeti kuzeyi diğer krallıklardan ayırır. Stark'ların kurucusu kabul edilen Mimar Brandon'ın surun inşasıyla ilişkilendirildiği de anlatılır.
kışında daima bir Stark bulunması gerektiği düşüncesi de bu yapının içinde tekrar edilir. Bu nedenle Stark'ları ötekilerle aynı tarafta görmek zorunda değiliz belki ama Stark'ların buz ile bağlantısı olduğu barizdir. Benim eski Stark tehdidi videomdaki düşünce de burada devreye giriyor. Uzun Gece gerçekten ötekilerin tamamen yok edilmesiyle mi sona erdi? Eğer kesin bir zafer kazanıldıysa gece nöbeti neden binlerce yıl boyunca hem buz hem ateşin yaratıklarını birbirinden ayrı tutarak varlığını sürdürmeye devam etti? İnsanlar neden aynı düşmanın dönmesini bekleyerek surda nöbet tutmayı sürdürdü? Savaş bir zaferle değil de bir anlaşmayla, büyülü bir sınırla veya ertelenmiş bir hesaplaşmayla bittiyse Stark'ların bu düzenin taraflarından biri olması mümkün olabilir. Bu kesin bilgi değil ama Stark'ların buzla bağlantısını yalnızca yaşadıkları iklime bağlamaktan daha fazla açıklama sunuyor. Dolayısıyla buz iki anlama birden gelebilir. Kuzeyden dönecek tehdit ve o tehdide karşı gerekli olan Stark soyu. Fatih Aegon'un görüsünü incelerken bu ayrım çok önemli olacak. Zira Aegon buzu yalnızca yenilmesi gereken bir düşman olarak gördüyse çözümün içinde buzun da bulunması gerektiğini kaçırmış olabilir. Fakat bunun karşı tarafını anlamak daha kolay. Targaryen'in neden ateşi temsil ettiği konusunda Martin çok daha açık ipuçları bırakıyor. Targaryen'lerin ateşi temsil ettiğini göstermek için Stark'larda olduğu kadar uzun bir sembol listesine ihtiyacımız yok. Bağlantı çok daha açık. Hanelerin sözleri ateş ve kan. Armaları üç başlı ejderha, güçlerin kaynağı ise ateş püskürten ejderhalar. Targaryen'ler kendilerini de bu canlılardan ayrı görmüyor. Daenerys, Drogon'a bindikten sonra bunu doğrudan kendi kimliğiyle birleştiriyor. O ete kemiğe bürünmüş ateş diye düşündü. Ben de öyleyim. Yani Drogon'un gözünde eti bürünmüş ateşken Daenerys ise kendisini aynı ateşin parçası olarak görüyor. Bu ilişki yalnızca aile arması veya savaş gücüyle sınırlı değil. Valyria mirası, ejderha kanı düşüncesi ve Targaryen'lerde görülen kehanet rüyaları da aynı kimliğin içinde bulunuyor. Bu nedenle buz ve ateşin anlaşmasındaki ateş tarafının Targaryen'ler olduğu konusunda fazla bir belirsizlik yok. Ancak ateş bu evrende yalnızca kurtuluş anlamına gelmiyor. Ejderha orduları yenebiliyor ama şehirleri ve içindeki insanları da yakabiliyor. Bu yüzden buz ve ateşin şarkısını ateşin buzun tamamen yok etmesi şeklinde okumak eksik kalabilir. Martin'in kullandığı kelime savaş değil, şarkı. Bu da iki tarafın birbirini ortadan kaldırmasından çok ikisinin aynı amaçta birleşmesini düşündürüyor. Daha doğru ifadeyle denge, ahenk içinde bir araya gelmesini, zira iki tarafın büyüsel bir savaş halinde olduğunu da mevsimlerdeki dengesizliğin bu büyüsel faktörler olduğunu da biliyoruz. Fatih Aegon'un görüsü tam olarak burada önem kazanıyor çünkü Aegon kuzeyden gelecek karanlığı görmüş olabilir ama çözümün yalnızca Targaryen ateşi olmadığını anlayamamış olabilir. Muhtemelen Rhaegar ve Üstad Aemon da aynı hataya uzun süre düştüler ama Rhaegar bir noktadan sonra işi çözmüş görünüyor. Fatih Aegon tehdidi doğru gördü ancak çözümü yanlış yerde aramış olabilir. Ryan Condal'ın aktardığına göre Aegon'un kuzeyden gelecek büyük bir tehdidi rüyasında görmesi ve Westeros'u bu nedenle fethetmeye karar vermesi fikri Martin'den geliyor. Zaten Ateş ve Kan kitabı ilk yayımlandığında yazar bu dönemler bu bilgiyi aktarmıştı ama Fatih'in rüyacı olması ve rüyasını dizide bize aktardılar. Daha doğrusu rüyanın yorumunu. Tabii tüm bu bilgiler Ateş ve Kan kitabında henüz açıkça yazmıyor. Keza ana seride de. Kehanetin hükümdardan varisi gizlice aktarılması ise televizyon uyarlamasının eklediği kısım. Bizim için önemli olan temel fikir şu. Aegon'un Westeros'un bir gün kuzeyden gelecek karanlığa karşı birleşmek zorunda kalacağını biliyordu. Aegon'un gördüğü tehdidi ötekiler ve ikinci uzun gece olarak yorumladığını kabul edersek onun gözünde tam oldukça basit görmüş olabilir. Buz kuzeyden gelecek düşmandı. Ateş ise ejderhalar ve Targaryenlardı. Dolayısıyla yapılması gereken Westeros'u tek bir Targaryen hükümdarının altında birleştirmek ve ejderhalara yaklaşan savaş hazırlamaktı. Aegon gerçekten de krallıkları büyük ölçüde birleştirdi fakat kehanetin çözümü yalnızca siyasi birlik olmayabilir. Çünkü buz sadece ötekileri temsil etmiyorsa Aegon kehanetin yarısını eksik anlamış olabilir. Starklar da anlatının buz tarafında ise çözüm ateşin buzu yok etmesi değil, Stark ve Targaryen soylarının birleşmesi olabilir. Başka bir ifadeyle Aegon krallıkların birleşmesi gerektiğini görmüş fakat
kanların da birleşmesi gerektiğini anlamamış olabilir. Burada Azor Ahai anlatısı da akla geliyor. Aegon'un bu Essos kağıtını bildiğine dair kitaplarda açık bir kanıt yok. Yine de Targaryen'in sonraki kuşaklarda kuzeyden gelecek tehdidi, vaat edilmiş prens ve kurtarıcı kehanet ile aynı bütünü parçalarak yorumladığını biliyoruz. Kehanetler nesiller boyunca aktarılırken farklı anlatıların birbirine karışmış olması mümkündür. Bu yüzden Targaryenler çözümü sürekli olarak kendi soylarında ararken Stark kanının neden gerekli olabileceğini gözden kaçırmış olabilir. Bana göre Fatih Aegon ile Rhaegar aynı kehanet çizgisinin iki farklı ucunda duruyor. Aegon krallıkları birleştirmeye çalıştı. Yüzyıllar sonra Rhaegar kehaneti tek bir insanda birleştirmeye çalışacaktı. Rhaegar kehaneti çözmüş değildi. Önce kendisini, ardından doğduğu sırada gökyüzünde kuyruklu yıldız gördüğü için oğlu Aegon'u çözüm olarak seçmişti. Üstad Emin anlattığına göre ikisi de başlangıçta Rhaegar'ın vaat edilmiş prens olduğunu inanıyordu. Rhaegar, Samurov felaketi sırasında doğmuştu. Kehanetteki tuz ve dumanı o gün dökülen gözyaşları ve yangının dumanı ile ilişkilendirmişlerdi. Ancak Rhaegar daha sonra fikri değiştirdi. Oğlu Aegon'un doğumu ile ilgili işaretin kehanete daha uygun olduğunu düşünerek aranan kişinin kendisi değil, Aegon olduğuna karar verdi. Emin bunu açıkça anlatıyor. Rhaegar diye düşündüm. Gençken benimle aynı inancı paylaşıyordu ama sonradan kehaneti kendi oğlunun gerçekleştirdiğine ikna oldu. Daenerys'in ölümsüzler sarayına gördüğü sahne Rhaegar'ın ulaştığı bu yorumu doğrudan gösteriyor. Rhaegar, Elya'nın kucağındaki yeni doğan oğluna Aegon adını veriyor. Elia çocuk için bir şarkı yapıp yapmayacağını sorduğunda Rhaegar şöyle cevap veriyor. Onun bir şarkısı var. O vaat edilmiş prens ve onun şarkısı Buz ve Ateş'in şarkısı. Bu cümle videomuzun en önemli dayanaklarından biri çünkü Rhaegar, vaat edilmiş prens ile Buz ve Ateş'in şarkısını birbirinden bağımsız iki hikaye olarak görmüyor. İkisini doğrudan aynı kişiyle birleştiriyor. Yani şarkı yalnızca yaklaşan büyük savaşın adı değil. Rhaegar'a göre belirli bir kişinin kaderiyle ilgili. Buradaki şarkı sözcüğünü gerçek anlamda bestelenmiş sözleri bilinen bir eser olarak kabul etmek zorunda değiliz. Elia gerçekten bir şarkıdan söz ediyor ve Rhaegar daha sonra arpını çalıyor. Ancak onun bir şarkısı var derken Aegon'un kentteki görevini, hikayesini veya dünyadaki rolünü anlatıyor olması daha muhtemelen görünüyor. Tabi ortada bu bahsettiğim şeyi anlatan bir şarkının olması gayet yüksek olasılık olarak görüyorum. Rhaegar'ın hemen ardından söylediği bir diğer cümle de önemli tabii ki. Bir tane daha olmalı. Ejderhanın 3 başı var. Rhaegar'ın o anda 3 çocuk istediği çok açık. Elya'nın yeniden çocuk doğuramayacağı düşünülürse onun başka bir kadına yönelmesinin temel gerekçesi bu olabilir fakat bu tek başına neden Lyanna Stark'ı seçtiğini açıklamıyor çünkü Lyanna dışında da yönelebileceği bir sürü kadın var ki hiç şüphesiz çok daha güvenli seçenekler mevcut zira Lyanna hali hazırda nişanlıydı. Örneğin Tywin'i krallığa bağlamak, babasının sebep olduğu soğukluğu gidermek adına Cersei ile olası bir evlilik siyasi açıdan daha akıllıcadır. Tabi Lyanna'nın seçilmesinde kehanetin buz tarafının rol oynadığına dair henüz önümüzde açık bir cümlemiz de yok. Ölümü anında prensin Lyanna'nın adını söylemesine ona aşık olduğunu görüyoruz. Yine de Rhaegar'ın vaat edilmiş prensi Buz ve Ateş'in şarkısıyla birleştirmesi ve daha sonra bir Stark kadınıyla çocuk sahibi olması gerektiğini anlamış olma ihtimalini ciddi biçimde değerlendirmemiz gerekiyor. Belki Rhaegar önce yalnızca 3 başlı ejderhayı tamamlamak istiyordu. Verilen tüm parçalar bize vaat edilmiş prens ve 3 çocuk sahibi olma hikayesini sunuyor ki tam da Martin vari bir hedef şaşırtmacı olarak karşımıza çıktığına inanıyorum bu hikayenin. Bence Prens Rhaegar zamanla eksik olanın yalnızca 3. bir çocuk değil, Stark kanı olduğunu fark etti. Tabi hemen değil, hatta turnuva sırasında da değil. Zira Elia turnuva sonrasında doğurmuştu ve Aegon'u prens sanıyordu. Açıkçası bu kadar kısa süre zarfında bunu bir anlık aydından bile kendiliğinden anladığını da sanmıyorum. Şarkı gerçekten de Buz ve Ateş'in arasındaki savaşı sonlandırıp ahenk denge getirecek kişi ise ve benim iddia ettiğim gibi Kuzey'in eski güçlerinin şampiyonu ise o halde şarkının doğmasını en çok isteyecek kişiler de bu güçler olur. Yüce Yürek Hayretinin onların ulağı olduğunu ve Aerys ile Rhaenyra'nın evliliğini prensin bu ikisinin soyundan doğacağını söylemesi yüzden gerçekleştiğini biliyoruz. Rhaegar ve Yüce Yürek Hayret'in ortak bir noktasının Samur olduğunu da biliyoruz. Prensin zaman zaman oraya gidip en güzel şarkılarla döndüğü bilgisi bize aktarılır hatta hayranlar arasında
Yüce Yürek'in Jenny'nin şarkısı olarak adlandığı şarkının Rhaegar tarafından yazıldığı iddiası vardır. İkisi tanışıyorduysa yahut Aegon doğduktan sonraki o kısa süre diliminde tanıştılar ise bu yerde Rhaegar'a Buz ve Ateş'in şarkısındaki buzun sırrını açıklamış ve böylece Rhaegar bir Stark kızıyla evlenmesi gerektiğini anlamış olabilir. Kısmete bakın ki halihazırda bir tanesiyle tanışmış ve aşık olmuştur. Tabi bu anlattıklarım tahminlerden öteye gitmiyor şimdilik ama kesin olan şu. Buz ve Ateşi anlaşmasında gerçekleşmeyen haneden birleşmesi Rhaegar ile Lyanna'nın çocuğu olan Jon Snow'da yeniden karşımıza çıkıyor. Fakat Rhaegar'ın Lyana'yı seçmesinin anlamı yalnızca onların ilişkisinde değil, yüzyıllar önce yarım kalmış bir anlaşmanın içine saklı olabilir. Evet, Buz ve Ateşi anlaşmasının öngördüğü evlilik gerçekleşmedi ancak anlaşmanın hedeflediği kan birleşmesi başka kişiler üzerinden ortaya çıktı. Jace'in gelecekte doğacak kızıyla Rickon Stark'ın evlenmesi planlanmıştı. Böylece Targaryen haydına mensup bir prenses kışlarına gelecek bir Stark soyuyla birleşecekti. Jace'in ölümüyle bu ihtimal ortadan kalktı. Dünya kitabı da anlaşmada kararlaştırılan krallık evliliğinin hiçbir zaman gerçekleşmediğini açıkça belirtiyor. Buna rağmen iki hane arasındaki ilişki tamamen kopmadı ve Stark'ların Targaryen'le olan desteği sonraki yıllarda da devam etti. Martin daha sonra aynı iki soyu yeniden bir araya getiriyor fakat bu kez şartlar tamamen farklı. İlk birleşme resmi, siyasi ve herkes tarafından bilinen bir evlilik olacaktı. Tabi olmadı. Rhaegar ile Lyana'nın ilişkisi ise gizliydi ve sonuçları bütün krallığı savaşa sürükledi. Birincisi savaşı sona erdirmek amacıyla yapılan bir anlaşmaydı. İkincisi ise yeni bir savaşın başlamasına sebep oldu. Buna rağmen iki olayın merkezinde aynı şey bulunuyor. Targaryen ve Stark kanının birleşmesi. Yayınlanan kitaplarda Jon'un annesi ve babası henüz doğrudan yazılmadı ancak Rhaegar ile Lyana'nın Jon'un ebeveynleri olduğu artık açıklanmış bir bilgi. Aile Jon yalnızca iki halenin kanını taşımıyor. Hikaye içindeki konumu da buz ve ateşin bağlantısını tamamlıyor. Görünüşü Stark'lara benziyor. Kaşarında büyüyor ve hikayesi doğrudan Sur, Uzun Gece ve ötekilerle birleşiyor. Buna karşılık babasından geldiğini düşündüğümüz Targaryen kanonu Rhaegar'ın vaat edilmiş prens arayışına bağlıyor. Bu nedenle Jon'u yalnızca annesi Stark babası Targaryen şeklinde açıklamak eksik kalır. Onu önemli yapan şey iki kanı taşınmasının yanında her iki tarafın anlatısının merkezinde bulunmasıdır. Starklar aracılığıyla buzun tehdidine ve kuzeyin eski görevine, Targaryenler aracılığıyla da kehanete ve ejderha soyuna bağlanıyor. Bana göre Martin'in kurduğu paralellik burada ortaya çıkıyor. İlk buz ve ateş anlaşması iki haneyi evlilikle birleştirmeyi amaçladı fakat tamamlanmadı. Rhaegar ile Lyanna ise aynı birleşmeyi anlaşma olmadan gerçekleştirdi. Bu yüzden anlaşma başarısız olmadı. Yalnızca başka bir kuşakta, başka bir şekilde ve çok daha ağır bir bedelle tamamlandı. Jon anlaşmayı tamamladıysa geriye son soru kalıyor. Martin neden buna Buz ve Ateş'in savaşı değil, Buz ve Ateş'in şarkısı dedi. Çünkü Jon'un görevi buzla ateşten birini seçmek değil, ikisini aynı kişide taşımak. Serena da elbette yalnızca Stark'lar ile Targaryen'lerin birleşmesini anlatmıyor. Martin buz tarafını ötekilerle ve ateş tarafını ejderhalarla ilişkilendiriyor. Bu açıdan Buz ve Ateş'in şarkısı yaklaşan iki büyük gücün çatışmasını, yani Uzun Gece ile ejderhaların aynı hikayede buluşmasını da ifade ediyor. Dolayısıyla başlığın tek bir anlamı olduğunu söylemek doğru olmaz zaten. Yazar da çoklu anlamları sever. Fakat Rhaegar'ın sözleriyle bu ifadeyi ikinci ve daha kişisel bir anlam kazandırıyor. O, Buz ve Ateş'in şarkısını yalnızca yaşanacak savaşın adı olarak kullanmıyor. Şarkıyı doğrudan vaat edilmiş prense ait bir şey olarak tanımlıyor. Yani ortada hem bütün dünyayı ilgilendiren bir buz ve ateş çatışması hem de bu iki tarafı kendi kaderinde birleştirecek bir kişi var. Burada şarkı kelimesini gerçek anlamda söyleyen bir beste olarak düşünmek tabii ki de doğru değil zaten. Daz kelimesi size nasıl ki savaşı tanımlayan bir mecaz ise şarkıda ahenk denge kelimesinin karşılığını veriyor. Ayrıca Martin'in dünyasında şarkılar yalnızca müzik değildir. Geçmişte yaşanan olayları, kahramanları ve toplumların hatırlamak istediği tarih biçiminde anlatır. Jon Snow bu nedenle teori açısından güçlü bir adaydır. Stark kanı aracıyla buza, Targaryen kanı aracıyla ateşe bağlanır. Ötekilerle savaşacak insanların arasına yetişmiştir ama ejderha soyunun kanını da taşıyor. Diğer yandan buzu ölüm,
Ateşi yaşam olarak okursak da Jon bir White olarak dirildiğinde bir ayağı yaşamda, diğer ayağı ölümde bir olacak. Yani buz ve ateş onun çevresine yalnızca karşılaşmıyor. Aynı bedende birleşiyor. Bu durumda vaat edilmiş prensin görevi ateşin buzu yok etmesini sağlamak değil, ya tam tersi. Asıl görevi bu iki gücü insanlığın yaşayabileceği bir sonuca yönlendirmek. Fatih Aegon krallıkları birleştirmeye çalıştı. Rhaegar doğru kişiyi dünyaya getirmeye çalıştı. Buz ve Ateş'in anlaşması ise iki soyun birleşmesini onlardan çok önce siyasi bir evlilik üzerinden hazırladı. Martin'in kurduğu yapı buysa, serinin adı yalnızca son savaşı anlatmıyor. O savaşa karşı gerekli olacak kişiyi de anlatıyor. Özetlersek, Buz ve Ateş'in anlaşması ilk bakışta ejderhaların dansı sırasında yapılmış siyasi bir pazarlık gibi görünüyor. Jace, annesi adına Kuzey'in desteğini aldı. Greg Stark ise bunun karşılığında Targaryen hanedanıyla kurulacak bir evlilik bağı talep etti. Ancak Martin bu anlaşmayı yalnızca askeri yardım üzerinden kurmadı. Anlaşmanın kalıcı olması için iki hanenin kanının birleşmesi gerekiyordu ve ona özellikle Buz ve Ateş'in anlaşması adını verdi. Stark'ların buz tarafını temsil ettiğini düşündüren doğrudan bir kanıttan ziyade dolaylı bir sürü kanıtımız var. Buz atlı aile kılıcı, kış kralları unvanı, kış geliyor sözleri, kış yarı ve uzun geceyle ilgili kuzey hafızası. Targaryen'in ateşle bağlantısı ise ejderhalar, Valyria mirası ve ateş ve kan sözleri üzerinden çok daha açık. Bu nedenle anlaşmalı yalnızca kuzey ile güneyin yan yana gelmesi değil, iki ayrı soyun birleşmesini anlatıyor. Fatih Aegon'un gördüğü rüyada bu terör eski tarafını oluşturuyor. Aegon kuzeyden gelecek tehdidi gördü ve Westeros'un birleşmesi gerektiğine karar verdi. Ancak birleşmesi gereken şeyin yalnızca krallıkları olduğunu düşünmüş olabilir. Buzu düşman, ateşi ise çözüm olarak yorumladıysa kehanetin en önemli kısmını kaçırmış olabilir. Buz da çözümün içinde bulunmak zorundaydı. Rhaegar ise aynı arayışı başka bir noktaya taşıdı. Vaat edilmiş prensin şarkısının Buz ve Ateş'in şarkısı olduğunu söyledi. Önce kendisini, ardından oğlu Aegon'u kehanetin merkezine yerleştirdi. Daha sonra Lyanna Stark'la yaşananları düşününce Rhaegar'ın eksik parçası Stark kanında bulmuş olabileceği ihtimal ortaya çıkıyor. Rhaegar ile Lyanna'nın Jon'un anne babası olmasıyla ilk anlaşmada gerçekleşmeyen şey yüzyıllar sonra gerçekleşmiş oluyor. Bir Targaryen ile bir Stark'ın kanı bu kez siyasi bir evlilik anlaşmasıyla değil, Jon Snow'un doğumuyla birleşiyor. Bu nedenle benim vardığım sonuç şu: Buz ve Ateş'in anlaşması başarısız olmadı, yalnızca ertelendi. Rhaegar ile Jace'in gerçekleştiremediği birleşme, Rhaegar ile Lyanna'nın oğlunda ortaya çıktı. Fatih Aegon tehdidi gördü, Rhaegar kurtarıcıyı aradı ve Martin iki arayışı Buz ve Ateş'in şarkısı adı altında aynı noktada buluşturdu. Peki sizce Jon Snow gerçekten yarım kalan Buz ve Ateş'in anlaşmasının sonucu mu? Yoksa Martin'in bu anlaşmaya verdiği isim yalnızca Stark ve Targaryen sembolüne yapılan tarihsel bir gönderme mi? Görüşünüzü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu tarz kitap merkezi Asaf analizinin devamı için videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve kanala katı üzerinden destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.